Sümerlerin erken hanedanlık dönemi ve sonrası, yani M.Ö. 2900 M.Ö. 2000 yılları arasındaki dönem taht mücadeleleriyle geçen, bir yandan da günümüz dünyasının temellendirildiği bir dönemdi. O dönemlerden günümüze kadar Sümer bölgesinde kan eksik olmadı. Bu videomuzda yıkılmalar ve yeniden doğuşlar, kahramanlıklar ve ihanetlerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. M.Ö. 2900-2350 yılları arasına erken hanedanlık dönemi adı verilmiştir. Bu dönemde Ur, Lagash, Nippur, Kiş gibi birçok Sümer şehir devletleri kurmuştur. Bu şehirler arasında büyük ölçüde bir kültür ortaklığı vardı. Fakat şehirler arasında tam bir merkeziyetçi yapı ile siyasi birlikten söz etmek zordur. Sümer şehir devletleri kendi aralarında yaptıkları diplomatik temaslarla sürekli olarak savaşarak baskın şehir olma çabası içine girişmişlerdir. Bu yapıyı antik Yunan şehirlerine benzetebiliriz. Bu dönemin siyasi gelişmelerini içeren kaynaklar yetersiz ve bütünlükten yoksundur. Var olanlar da tek yanlı bir tablo çiziyor. Sümerologlar bunları incelerken ister istemez öznel yorumlar yapmak zorunda kalıyorlar. Biz bu dönemi, yani Sümer'in yıkılışına kadarki siyasi tarihi bir bütün içinde ele alacağız. Ana kaynağımız da Sümerce hazırlanmış tablet kompozisyonu olan Kral Listesi olacak. Kral Listesi'ne göre krallık gökten indikten sonra Eridu şehrindeydi. Sonra tufan meydana geldi. Tufandan sonra ise krallık Kiş şehrine geçti. Eylemleri ilk kayda geçen hükümdar Kiş şehrinin hükümdarı olan Ethena'dır. Kral listesinde göğe yükselen ve tüm yabancı ülkeleri birleştiren çoban olarak nitelendirilmiştir. Kuvvetle muhtemel komşu ülkelerin bazıları üzerinde egemenlik kurmuş olabilir. Ethena'dan sonra gelen önemli hükümdarlardan biri Enme-Barages'idir. Kiş, Sümer üstünde hegemon güçtü. Elema başarılı bir sefer düzenledi. Uruk'a düzenlediği seferde hükümdar balıkçı Dumuzid'i tutsak etti. Uruk şehrinin yeni hükümdarı Gılgamış, vassal hükümdar oldu. Enme-Barages'inden sonra oğlu Aga başa geçti. Tahtı hükümranlığın en yüksek noktasında aldı. Aga, Uruk şehrine, kendi şehrine sulamaları için emir vermek için bir haberci gönderir. Haberi alan Gılgamış, Aga'ya meydan okumak için mesajı şehir babalarının önünde tekrar eder. Babalar meydan okumayı reddeder. Gılgamış pes etmeyerek bu sefer sulamayı gerçekleştirecek erkeklere mesajı okur ve onları kışkırtır. Sulamayı yapacak olan erkekler isyanı kabul eder. Gılgamış'ı kral ilan ederler. Gılgamış Uruk'a duvarlar inşa ettirmişti. Aga, vassalının meydan okumasına sinirlenerek Uruk'u kuşatır. Şehrin önünde duracak bir gönüllü ister. Kraliyet muhafızı bir hurtura kendini sunar. Aga onu işkence ederek sorgular. Bir hurturaya kendisinin onun kralı olup olmadığını sorar. Bir hurtura bunu reddeder. Gerçek kralı, yani Gılgamış ortaya çıktığında savaşıp onu yakalayacağını söyler. Aga bu sözlere sinirlenerek bir hurturanın işkencesini katına çıkarır. Gılgamış şehrin duvarına gelir. İlahi ışıltısı Aga'yı korkutmaz. Ancak Kiş ordusunun dikkatini çeker. Enkudu ve sulama işini yapacak adamlar düşmanlarının şaşkınlığından yararlanır. Onların arasından ilerler. Aga'yı yakalarlar. Gılgamış, Aga'nın hayatını nasıl kurtardığını, kendisine nasıl sığınak verdiğini hatırlayarak Aga'ya üstü olarak hitap eder. Aga talebini geri çeker. Daha önceki iyiliklerin unutulmaması için yakarır. Bunun üzerine Gılgamış onu serbest bırakır. Aga Kiş'e geri döner. Kazanan Gılgamış olur. Krallık Uruk'a taşınır. Gılgamış'ı başka bir videoda detaylı olarak ele alacağız. Mesenneped adlı Uruk hükümdarı Lugal-Kitun'u yenerek krallığı Ur'a getirdi. Kendisini Kiş kralı olarak da tanımladığı olmuştur. Kiş, Uruk ve Ur hükümdarları arasında üç taraflı acımasız üstünlük mücadelesi Sümer'i ciddi olarak güçten düşürmüştü. 1. Ur hanedanının hemen ardından krallık makamı yabancı diyarlardan Elemkent devleti olan Avan'a taşındı.
Daha sonra Sümer kendini nasıl toparladı bilinmiyor ama Avan silahla mahvedildi ve krallık makamı tekrar Kiş'e taşındı. Birbirini izleyen 8 hükümdar sonrası Kiş yenildi. Krallık Hamazi'ye taşındı. Hamazi şehrinin hükümranlığı ise çok kısa sürdü. Uruk Hamazi'yi yenerek krallığı ele geçirdi. Uruk hükümdarlarından Lugal-Kinişedudu dönemin yükselen şehirlerinden olan Lagaş'ın hükümdarı Entemena arasındaki yapılan ittifakı anlatan kil çivi yazılı bir tablet en eski anlaşma belgelerindendir. Lagaş bu ittifakla Umma şehrini yenerek sınır uyuşmazlığını lehine sonuçlandırdı. Ayrıca Entemena, Mezopotamya'da bilinen en eski heykellerden birine sahiptir. İki hükümdardan sonra krallık Uruk'u yenen Ur'a geçti. Akabinde de çok geçmeden Ur'u yenen Adab'a geçti. Lugal-Nemundu Adab hükümdarıdır. Öldükten sonra arkasında Akdeniz'den Zagros dağlarına kadar uzanan verimli hilalin tümünü denetimi altında tutan bir şehir bırakmıştır. Sümer'in en korkutucu düşmanı olduğu bilinen Gotileri ve birkaç başka ülkeyi daha ele geçirmiştir. Lugal-Nemundu en güçlü Sümer hükümdarlarından biridir. Onun ölümünden sonra Adab çöktü. Mari şehri Adab'ı yenerek krallığı ele geçirdi. Kral listesindeki 6 krallık bir hanedanlıktan sonra Kiş kraliçesi olan ve kral listesinde kendisinden hancı olarak bahsedilen Kubaba, Adab'ı yenerek tekrardan krallığı ele geçiriyor. Fakat sonra Kiş yine yeniliyor. Krallık Akşak şehrine taşınıyor. Anlaşılan o ki bu bitmek bilmeyen yarışta Akşak şehri dahi şans buluyor ve 6 hükümdar ile saltanatını sürdürüyor. Fakat Kiş pes etmiyor ve 4. kez krallığı ele geçiriyor. 8 kraldan oluşan hanedan ile hüküm sürüyorlar. Bu krallardan Ur-Zababa ilginç özelliklere sahiptir. Büyük annesi ünlü Kiş kraliçesi Kubaba'dır. Daha sonra büyük bir imparatorluk kuracak olan Sargon, Ur-Zababa'nın kadet taşıyıcısıydı. Krallık Lugal-Zagesi'nin Kiş'i yenmesiyle 3. kez Uruk'a geçti. Kendisi başlangıçta Umma kralıydı. Lagaş'ı da yenerek egemenliğini tüm Sümer'e yaydı. Uruk kralı unvanını aldı. O ana kadar bir Sümer kralının yaptığı en uzak akını Akdeniz'e yaptı. Fakat Sümer daha sonra krallığı kendi içinden aslı Sümerli olmayan, Sami kökenli olan dünyanın ilk imparatoru Sargon'a kaptırıyor. Bu imparatorluk Akkad İmparatorluğu olarak anılmıştır. Yaklaşık 180 yıl boyunca tarih sahnesinde kalmıştır. İmparatorluğun sınırları batıda Akdeniz'den, doğuda Karum Nehri'ne, güneyde Basra Körfezi'nden, kuzeyde Orta Anadolu'ya kadar genişlemiştir. Sargon ve Akkad İmparatorluğunu ayrı bir videoda daha detaylı olarak ele alacağız. Bilinen dünyayı kasıp kavurduktan sonra Akkadlılar özellikle Hutilerin seferleriyle çok zayıflamışlardı. Sümer Kral listesine göre de Akkad İmparatorluğu Uruk hükümdarı Urningin tarafından yıkılıyor. Urningin kısa ömürlü olan Uruk'un 4. hanedanlığını kuruyor. Gutiler bu hanedanlığa son vererek krallığı ele geçirdiler. Gutiler, Doğu Toros ve Zagros dağları arasında dağlık bölgede kabileler halinde yaşayan bir topluluktu. Dolayısıyla haklarında esasında çok da fazla bir şey bilinmiyor. Bilinenler ise Gutilerin Sümer'e egemen olduğu, Sümerler tarafından barbar kavim olarak görüldüğüdür. Başkentleri Adab şehridir. Akkadlar defalarca Guti topraklarını kasıp kavurmuştu. En zayıf anlarında da Gutiler Akkadlara acımadılar. Milattan önce 2050 yıllarında Uruk valisi Utuhengal Gutilere karşı isyan etti. Guti hükümdarı Trigan ile yapılan savaşta galip geldi. Trigan Gutilerin ana vatanına doğru çekildi. Utuhengal böylece krallığı ele geçirmiş oldu. Sümerli olmayanların uzun süredir hükümran olduğu Sümer coğrafyasında tekrardan Sümerli olan Utuhengal'in başa geçmesi Sümerler tarafından coşkuyla karşılandı. Utuhengal'a büyük bir kahraman olarak saygı duyuldu. Utuhengal, Ur şehrine Urnammu adında bir vali atamıştı. Bu vali zamanla güçlendi. İlk olarak Lagaş şehrine savaş açarak Lagaş egemenliği altına aldı. Daha sonra ise hükümdarı Utuhengal'e savaş açtı. Utuhengal'i yendi. Akabinde diğer şehirleri de yendi. Böylece krallığı ele geçirdi. Böylelikle 3. Ur hanedanlığı da başlamış oldu.
Urnammu Sümer'i yeniden inşa etmeye çalıştı. Öncelikle gerek taşınır gerek taşınmaz malların envanterini çıkarttırmıştır. Tapınakları tamir ettirdi, yenilerini yaptırdı. Ur'da büyük bir zigurat inşa ettirdi. Altyapıyı düzeltti, geliştirdi. Gelir gider kaydının sıkı bir şekilde tutulmasını sağlayarak vergi kaybının önüne geçmiş, ekonomik gelişme sağlamıştı. Dönemi için detaylı ve sosyal demokrat sayılabilecek kanunlar geliştirmiştir. Suçların cezasının pek azı idamdı. Dul, yetim ve fakirlerin haklarının korunacağı bildirilmişti. Urnammu, eski Sümer geleneklerini ve şaşalı dönemlerini tekrardan yaşayabilmek için halkı ile birlikte çok çalışmıştı. Bunda da başarılı olmuşlardı. 3. Ur Hanedanlığı dönemine Sümer Rönesansı denmiştir. Ana odakları güçlü ekonomi, iyi eğitim, adaletli bir hukuk sistemi kurmak olmuştur. Urnammu ölünce yerine oğlu Şulgi geçti. Kendisi iyi eğitimli ve süpermen biriydi. Bol bol uzun koşular yapardı. Şulgi reform yapmaya hız kesmeden devam etti. Ağırlık, uzunluk birimlerini değiştirdi, takvimi yeniden düzenledi. Yolları tamir ettirdi, kervansaraylar yaptırdı. Ülkedeki ticari hayatı canlandıracak adımlar attı. Büyük şehirlerden köylere kadar büyük küçük tüm idari birimlerin başına bir memur atayarak, ki bu memurlar hükümdarın akrabası veya yakın çevresinden oluşuyordu, devletin merkeziyetçiliğini geliştirdi. Şulgi ülke sınırlarını doğuda Şus şehri, batıda Mari, güneyde Basra körfezi, kuzeyde Asur'a kadar büyüttü. Hükümdar Şusin, göçebe ve ilkel kabilelerden oluşan, Sami dilleri konuşan, Mezopotamya kökenli bir halk olan Amorimlerin göçlerini engelleyebilmek için Fırat ve Dicle nehirleri arasında duvar ördürmüştü. Fakat oğlu Hitpis'in zamanında Amorim göçü engellenemez bir hale gelmişti. Bu göç nedeniyle huzursuzluklar baş göstermiş, ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Tahıl fiyatları 60 katına çıkmıştı. Tabii bu sadece göç ile açıklanamaz. Anlaşılan o ki tarımda yaşanan sıkıntılar ile büyük bir arz sıkıntısı baş göstermişti. Belki de Amorimler bu yüzden ısrarla ve azimle göç ediyordu. İsyanlar kaçınılmazdı. İlk olarak Larsa şehri isyan etti. Sonra gerisi geldi. En sonunda da M.Ö. 2004 yılında Elanlılar Ur şehrini ele geçirip büyük bir katliam yaptı. İbbis'ini tutsak etti. Onu Elam'a götürdü. İbbis'in esirken öldü. Böylece Sümer efsanesi de, Sümer Rönesansı da öldü. Sümer'de bir güç boşluğu oluştu. Küçük Amorim şehir devletleri ile bağımsız şehir devletleri oluştu. Sümer kraliyet listesi İsin hanedanı ile devam etmiştir. Fakat aynı dönemde yaşamış Lars hanedanı da vardı. Son dönem güç boşluğunu dolduran İsin-Larsa rekabetiyle geçmiştir. M.Ö. 1800 yılında Larsa bir rekabeti kazandı, İsin etkisiz hale getirdi. Larsa'dan sonra Babil dönemi başlayacaktı. Sümerlerin siyasi tarihiyle ilgili tartışmasız ve net çok fazla bilgi yoktur. Bu konuda eldeki bilgiler ile ayrıntıya girdiğimizde ise şehir devletlerinin sadakattan ihanete, zaferden düşüşe, bitmek bilmeyen taht kavgalarını görüyoruz. Sümerler adeta insanlığın sonraki dönemlerde yaşayacaklarının bir fragmanını bize göstermişlerdi. Sümer'in efsanevi hükümdarlarının tahtları birer birer el değiştirse de geriye bıraktıkları miras bugünkü dünyamızı şekillendiren en önemli aşamalardan biri olarak varlığını sürdürüyor.